Herkese merhaba. Sizleri 2021 yılına götürüyorum. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda ise Dink Diren. Hazırsanız oyuna başlayalım. C4, İngiliz açılışı, at F6, at C3, E5, fırsat bulmuşken merkeze piyon yerleştiriyor, E3, D4 sürüşünü hazırladı, D4 karesine kalıcı bir piyon yerleştirmek istiyor, at C6, D4 karesini kontrol etti, vezir B3, fil B4, C3 atına baskı oluşturdu, at D5, ver fili diyor. Bu konumda at alır D5 yapılırsa C alır D5, fili koruyan atı ister. Carlsen materyal önde kalırdı. Nerede kalmıştık? At D5, fil C5, fil istekten çıkıyor ve D4 karesini kontrol ediyor. D3, fili için D2 karesinde yer açarken E4 karesini kontrol ediyor. Kısa rok, şah güvenliğini sağladı. At F3, D6, E5'i desteklerken filin çaprazını açıyor. At C3, at E7. Atı şah kanadına manevra ediyor ve C dikeyindeki piyonun önünü açıyor. Fil E2, rok hazırladı. At G6, kısa rok, şahını güvenli konuma getirdi. Kale E8, fil D2, kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. H6, şahı için hava deliği açıyor. Kale F D1, fil B6. Oyunun ilerisinde D4 sürüşünün tempo ile gelmesini istemiyor. Bu konumu incelediğimizde Carlsen'in C4 piyonu sayesinde vezir kanadında alan üstünlüğü bulunurken Dink Diren'in E5 piyonu sayesinde şah kanadında alan üstünlüğü bulunuyor. Carlsen D4 sürüşüyle E5'e atak başlatmak isterken Dink Diren de C6 D5 sürüşüyle C4'e karşı atak başlatacak. At E4, piyon yapısının bozulmasından rahatsızlık duymuyor. At alır E4 yapılırsa D alır E4'ten sonra Carlsen yarı açık D dikeyine sahip olur ve D5 karesi üzerindeki kontrolünü artırırdı. C6, D5 sürüşünü hazırladı. Fil C3, kalesinin dikeyini açarken fili uzun çapraza yerleştiriyor. At H7, at alır F6 takısından kaçınıyor. At alır F6, vezir alır F6'dan sonra D5 sürmek zorlaşacaktı. Fil B4, ver D6'yı. Dink Diren C5 sürerse D5 karesini zayıflatır. D5, ideal merkez piyon yapısını oluşturdu. C alır D5, C alır D5, at D6, ver kaleyi, kale E6. Dink Diren kaleye karşılık 2 ay faaliyeti istiyor. At alır C8. Carlsen atıyla çok fazla tempo harcadı ve yerinde duran fili aldı ama oyunun yapısı açılmaya müsait. Bu yüzden fil çift avantaj sağlayabilir. Kale alır C8. Atı alarak kalesini açık C dikeyine getiriyor. Kale A C1. Açık C dikeyinde rakibini karşıladı. Carlsen'in şu anda kale alır C8, vezir alır C8'den sonra vezir alır D5 ile piyon kazanma isteği bulunuyor. At F6, D5 desteklendi. G3, G2 karesinde yer açıyor. Duruma göre şahı ya da fili G2 karesine getirebilir. Kale C7, C8 karesinde veziri için yer açıyor. Fil F1, fili uzun çapraza yerleştirmek istiyor. Vezir C8, Carlsen'i alışa zorluyor. Kale alır C7, vezir alır C7. Açık C dikeyinin kontrolü Dink Diren'e geçti. Fil C3, kontrolü Dink Diren'de olan C dikeyini kapatıyor. Kale E8, kale C1. Kale rakip vezirle aynı dikeye geldi. Vezir D7, ileride gelebilecek aşarak saldırılara karşı önlem aldı ve filin H3 karesine gelmesini engelledi. Fil G2, vezir F5, tempoyla D3'ü istedi. Dink Diren'in taşları şah kanadında yoğunlaşmış durumda. Aslında Dink Diren burada doğrudan şaha karşı bir atak hazırlığı yapıyor. Kale D1, E4. Alan kazandığı gibi şah savunmasında kritik öneme sahip olan atı kovuyor. D alır E4, D alır E4, at D2. At G4, F2'yi istedi. Kale F1, Dink Diren'den at fedası geliyor. At alır F2. Bu at alınırsa kale alır F2, fil alır E3. F2 kalesini korumanın mantıklı bir yolu yok. Dink Diren çok üstün kalırdı. Nerede kalmıştık?
At alır F2. At C4. Fili isterken E3'ü destekledi. At H3. Fil alır H3. Vezir alır H3. Dinkdiren atı kurtarıp rakip şahı zayıflatmış gibi dursa da at alır B6'dan sonra Dinkdiren oyunu terk ediyor. Bu konumda A alır B6 ile at alınırsa vezir alır F7. Şah kaçtıktan sonra Carlsen kaleyi alır ve alet önde kalırdı. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.